Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten birçoğumuzun problemi olan, benim de zaman zaman çok mağdur olduğum bir durumdan bahsedeceğim. Roza hastalığı veya gül hastalığı da deniyor. Roza hastalığı neden olur, nasıl geçer, neler kullanmalıyız? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi en başta bununla ilgili, bu hastalıkla ilgili bilmemiz gereken şey şu. Roza neden oluyor? Yani birçoğumuzda gözleyebiliyoruz ve bunlardan kaçabilir miyiz? Aslına bakarsanız roza hastalığının genetik bir yatkınlık tarafı var. Yani beyaz tenli kişilerde biz bu tarz durumları biraz daha fazla görüyoruz ama benim renk tonumdaki kişilerde ve kendimde de gördüğüm için aslına bakarsanız çok fazla genetik bir ayrımı da yok. Şu an makyaj olduğu için gözükmüyor. Hepsi bu. Şimdi bir diğer sebebi stres. Biliyorsunuz ki stres durumunda vücudumuz en fazla tepki veren organımız. O yüzden strese bağlı bunu görmemiz de çok olası. Bir diğer sebebi kesinlikle alkol ve mayalı içkiler. Yani bunlara bana sorarsanız mayalı yiyecekler de dahil, yediğimiz içtiğimiz her şey cilt kalitemizi yakından ilgilendiriyor ve maalesef kötü beslendiğimiz zaman cilt kalitemizin bozulduğunu da görüyoruz. Bunların yanı sıra aşırı sıcak ortamlar veya aşırı soğuk ortamlar, tabii ki UV ışınlarına maruziyet, güneş korumasız bir şekilde sürekli güneşin altında durmak veya sigara kullanmak yine rozayı tetikleyen etmenler arasında. Bunların dışında aşırı egzersiz yapmak da yine bu tarz kişilere hiç iyi gelmeyen bir şey gerçekten. Ve bir de böyle küçük mite'lar var. Demodex mite dediğimiz, aslına bakarsanız bir böcek türü galiba. Onlar böcek kısmına giriyor mu bilmiyorum da küçük bir böcek diyebiliriz. Onların yüzümüzde kalmasıyla da böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Yani aslına bakarsanız birçok sebebi var ama roza hastalığıyla ilgili herkesin söylediği şey de şu, sebebi kesin olarak bilinmiyor. Yani kesin bundandır veya kesin şundandır dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama vücutta kronik bir inflamasyon söz konusu ve yine kronik bir vasküler problem, yani bir damar problemi söz konusu olabiliyor. O yüzden aslına bakarsanız omega 3 videomda da bahsetmiştim. Kronik inflamasyon bizim vücudumuzda kesinlikle istemediğimiz bir şey. Bunun için ne yapıyorduk? Kısa bir hatırlatma yapayım. Omega 3 miktarımızı artırıp omega 6 miktarımızı azaltmamız gerekiyor. Yine ilgili videodan da izleyebilirsiniz. Peki biz neden olduğunu bilmiyoruz ve rozayla nasıl baş edeceğiz? Şimdi aslına bakarsanız rozayla baş etmenin birinci yöntemi hayat tarzı değişikliği. Yani hayat tarzımızı değiştirmediğimiz zaman ne kullanırsak kullanalım, gerek ilaç gerek kozmetik hiç fark etmez, bu hastalıkta bir gerileme olmuyor veya böyle çok az bir gerileme oluyor ama istediğimiz etki, o pürüzsüz etki maalesef gerçekleşmiyor. O yüzden en başta hayat tarzımızı değiştireceğiz. Yani buna sebep olabilecek her şeyi hayatımızdan elememiz gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz işte mayalı yiyecekler, mayalı içecekler veya çok sıcak duş almak, sürekli buhar banyosuna gitmek veya çok soğuk ortamlarda olmak, bunlar kesinlikle istemediğimiz şeyler. Ve tabii ki roza şikayetinden muzdarip olan kişiler güneş koruyucusuz dışarı çıkmaması gerekiyor. Yani o kişilerin böyle bir şansı yok. Bütün bunları yaptıktan sonra kullanabileceğimiz ürünlere gelelim şimdi. Çünkü eğer bunları yapmıyorsanız bu ürünleri de gerçekten kullanmanızın çok fazla bir faydası yok. Bizim burada bahsettiğimiz klasik, böyle birçok kişide gördüğümüz roza tipi. Rozanın da belli tipleri var çünkü. Biz genel olarak burun bölgesinde ve bu yanak kenarlarında, burun kenarlarında gördüğümüz, bazen alna kadar giden bir kızarıklıktan bahsediyoruz. Ve bir süre sonra bu kızarıklık fazlalaşıyor, kılcal damarlar artıyor ve artarak devam ediyor aslına bakarsanız. Yani bir azalma eğilimi göstermiyor. O yüzden bunun için kullandığımız belli başlı ürünler var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Birinci kullandığımız ürün metronidazol dediğimiz ürün. Bu ürün ilaç kategorisinde hem krem formu hem jel formu olan bir ürün. Ve metronidazol aslına bakarsanız topikal bir antibiyotik. Yani bunun kremini kullanıyoruz genelde.
Bazı durumlarda ağızdan da alınabilir. Ama biz bu topikal antibiyotiği genel olarak antibakteriyel etkisi de var tabii ki. Doktor kontrolünde kullanmamız gerekiyor. Bu arada krem ile jelin bir farkı var. Kremde aynı zamanda bu metronidazol dışında üre de bulunuyor. Üre de biliyorsunuz ki yine cildin nemlenmesini ve su tutma kapasitesini artıran bir içerik. Eğer bu kızarıklığa bağlı aynı zamanda özellikle bu burun kenarlarınızda bir kuruluk söz konusu ise böyle bir durumda bu krem tercih edilebilir. Ama dediğim gibi bunu kullanmadan önce kesinlikle doktorun görmesi ve hangi roza tipine sahipsiniz onu belirlemesi gerekiyor. İkinci içeriğimiz Centella acetica dediğimiz bir bitki. Aslına bakarsanız bu bitki yine hem ilaç tarafında bulunuyor hem kozmetiklerin içerisinde çok miktarda görüyoruz. Gerçekten satılan kremlerden belki de en fazla yararlandığımız ürünlerden bir tanesi bu. Çünkü çok güçlü bir cilt yenileme özelliği var. Aynı zamanda da bu kızarıklıkları yatıştırmak ve onarmak konusunda da gayet başarılı bir bitki. Bu bitkinin bir de kozmetik tarafında satılan bir çeşidi var. Tiger Grass diye böyle yeşil bir krem. Bu kremde gerçekten kızarıklıkları yatıştırmak ve onarmak için çok güzel olan içeriklerden bir tanesi. Şahsen ben kullandığım zamanlarda çok memnun kaldım. Tabii kremin rengi yeşil. Aslına bakarsanız bu kırmızılıkları da nötralize etmekte çok güçlü bir içerik. Bunun üstüne makyaj yapmanız gerekebilir tabii ki. Hani biraz böyle hayalet gibi gezmek istemiyorsanız, eğer sabah kullanıyorsanız üstüne makyaj yapmanız gerekebilir ama o kızarıklıkların hiçbirini göstermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Evet, üçüncü içeriğimiz azelik asit. Azelik asit yine hem ilaç formunda hem kozmetiklerde gördüğümüz bir ürün. İlaç formundaki azelik asitin konsantrasyonu %20. Bana sorarsanız böyle bir içeriğe başlayacaksanız %20'lik bir konsantrasyon çok fazla. Bir anda sizde yanma, batma, kaşıntı yapabilir. O yüzden kozmetik tarafındaki daha böyle düşük konsantrasyonda bir ürünle başlamanızı tavsiye ederim. Dördüncü olarak kullanabileceğimiz içerik sülfür maskeleri. Sülfür maskeleri de yine hem yatıştırmak hem cildimizi temizlemek için çok işe yarayan ürünlerden bir tanesi. Şimdi beşinci olarak kullandığımız ürün de ketokonazol. Biraz zor telaffuz ediyorum. Bu ürün aslında ilaç tarafında olan bir ürün ve mantar tedavisinde kullandığımız bir ürün aslına bakarsanız. Eğer doktor size böyle bir ürün reçete ettiyse ve bir eczaneye gidip bu ürün ne işe yarıyor diye sorduğunuz zaman genel olarak verdiğimiz cevap mantar tedavisinde kullanılıyor. Ama böyle bir tedavide kullanılabilir mi? Aslına bakarsanız evet, çünkü bu etken madde mantar tedavisinde çok işe yaradığı gibi işte seboreik dermatit veya egzama dediğimiz problemlerde de gerçekten çok işe yarayan bir içerik. Eğer sizde hem bu roza hem kuruluk, aşırı kaşıntı gibi durumlar söz konusuysa böyle bir üründe kullanılabilir. Genel olarak bunun mesela şampuanlarını tercih ediyor doktorlar. Bu şampuanları da güzelce köpürttükten sonra 2-3 dakika yüzünüzde bekletip ondan sonra yıkamak gerçekten oradaki kuruluğun tedavisi için size çok yardımcı olabilir. Evet, gelelim 6. içeriğimize. 6. içeriğimiz ivermektin. Şimdi ivermektin de ülkemize yakın zamanlarda geldi ve tablet formunda var. Krem formunda ülkemizde şu an bulunmuyor. Ve ivermektin aslına bakarsanız %1'lik konsantrasyonda roza hastalığında da kullanılabilen bir ürün. Yine burada da bir kafa karışıklığı var. İvermektin çünkü tablet olarak bizim uyuz tedavisinde verdiğimiz bir tablet. Bir an böyle bu ürünü kullanmaktan kaçınma gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Zaten dediğimiz gibi krem formunda hali hazırda hazır bir ürün yok. Bunun ya eczacılar tarafından hazırlanması gerekiyor veya yurt dışından temini mümkün olabiliyor. İvermektini de özellikle bu Demodex mite küçük böcekler dediğim durumlarda daha çok öneriyor doktorlar. Hani her içeriği kullandım, işe yaramadı hani gibisinden bir de bunu deniyorlar. Çünkü öyle bir durumda genel olarak bir ağrı, bir acı olmuyor ama aşırı bir kaşıntı oluyor. O yüzden
bunu engellemek ve tedavi etmek için de gerçekten en güzel içeriklerden bir tanesi. Evet, 7. içeriğimiz çinko oksit. Çinko oksit de gerçekten cildin yatışması ve sakinleşmesi için çok güzel bir içerik. Özellikle böyle atak yaptığı, gerçekten çok kızardığınız veya çok heyecanlandığınız durumlarda bu kızarıklıkların arttığını biliyoruz. Öyle durumlarda da birkaç gün yine böyle bir içeriği cilt bakımınıza ekleyebilirsiniz. Evet, bir diğer içerik izotritiyonin dediğimiz, aslına bakarsanız retinoidler grubundan olan bir içerik. Bazı durumlarda özellikle de yağlı ciltle seyreden roza durumlarında, ki bazen roza akne ile de karıştırılabiliyor veya ikisi birlikte olabiliyor. Böyle bir durumda özellikle içeriden kapsül olarak kullanımı tercih edilebiliyor. Bunu da kesinlikle yine söylüyorum, doktorun karar vermesi gerekiyor ama kullanılabilen bir içerik. Evet, 9. içeriğimizde benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi termal su. Termal sular gerçekten yatıştırmak ve o görünümü hafifletmek için bence en güzel yöntemlerden bir tanesi. Özellikle yaz dönemlerinde bu tarz rahatsızlıkların arttığını da biliyoruz. Buzdolabına koyarak veya dışarıda tutarak arada bir termal su sıkmak gerçekten çok güzel ferahlatıyor ve yatıştırıyor aslına bakarsanız. Bu da kesinlikle tercih edebileceğiniz bir ürün. Evet, 10. ve son içeriğimizde tabii ki güneş koruyucuları. Güneş koruyucu gerçekten roza hastalığı olan kişilerde olmazsa olmaz içeriklerin en başında geliyor. Ama güneş koruyucu seçerken hangisini tercih edeceğiz diye bir durum söz konusu. Burada da direkt roza için yapılmış olan ürünler var. Hatta birçoğu renkli olan ürünler bunlar. O kızarıklığı da kapatsın diye. Tabii ki bunlardan bir tanesini tercih edebiliriz. Renksiz olan bir güneş koruyucu da tercih edebiliriz. Ama bence burada önemli olan şeylerden bir tanesi inorganik filtreli, yani deriden tam olarak emilmeyen bir güneş koruyucu tercih etmek. Bu görüntüden çok fazla memnun olmasak da, yani yüzeyde kalmasından, bence böyle ürünler daha iyi koruyor bu tarz durumlarda. Organik filtreli olanlar daha fazla emildiği için bu yangı şikayetlerini, kızarıklık şikayetlerini artırabiliyor. O yüzden ben sizin yerinizde olsam inorganik filtreli olan bir güneş koruyucu tercih ederim. Bunların yanı sıra tabii roza için kullanılan çok fazla etken madde var. Gerçekten bütün markaların etken maddeleri birbirinden tamamen farklı. Hangisini tercih edeceğiz, hangisi iyi gelecek? Gerçekten bunu bilemiyoruz ama ben hangisini tercih ettim derseniz bayağı yatıştırdım. Yani yine bir kısım var hala ama bayağı yatıştırdım. Tabii ki bir doktor kontrolüne gittiyseniz ve ilaç kullandıysanız, ilaç reçete edildiyse daha doğrusu, bu ilaçları kullanmanız lazım. Ondan bahsetmiyorum. Biz dışarıdan kozmetik olarak kendimize hangisini alalım? Hani bir sürü şey söyledin, hangisini yapalım? Bence birinciliği Centella acetica dediğim bitkiye verelim. Gerçekten çok güzel yatıştırılıyor. İkinci olarak düşük konsantrasyonda bir azaleik asit. Üçüncü olarak da termal suyu kesinlikle önerebilirim. En azından bana bunlar çok iyi geldi. Tabii bunda bana iyi gelen size iyi gelecek diye bir şey tabii ki söz konusu değil. Ama bu içeriklerin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bir süreç, hemen bir haftada 2 haftada tamamen geçmiyor veya hayat tarzınızı değiştirmezseniz, yediğiniz içtiğiniz şeyleri değiştirmezseniz zaten işe yaramıyor. Bunu biraz önce de belirtmiştim. O yüzden hayat tarzınızı değiştirdikten sonra bu içeriklerden faydalanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.